Herkese merhaba. Mantar tutkunlarının en büyük hayali bir gün kendi mantarını yetiştirebilmektir. Kültür ortamında mantar yetiştirmek için tohumluk misele ihtiyaç duyulur. Tohumluk misel tahıl tanelerine sardırılmış mantar liflerinden oluşur. Tohumluk miseli ya kendiniz yapacaksınız ya da satın alacaksınız. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz istiridye mantarına ait ana kültür. Bu da kral istiridye mantarına ait ana kültür ya da likit misal. Kontaminasyonsuz ve oldukça yoğun. Bu videoda likit kültür ile tohumluk misal nasıl yapılır? 10 cc likit misal ile kaç kilogram tohumluk misal hazırlayabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım. Kanalda bu konu hakkında birkaç video var fakat ses ve görüntü kalitesi bayağı kötü. Videonun yorumlarında da zaten en çok bu konu eleştirilmiş. Bu nedenle yeni ve daha anlaşılır bir video yapmak istedim. Likit miselin kullanımı diğer yöntemlere göre çok daha pratiktir. Laminar Airflow ya da Steel Airbox olmadan da sizin tohumluk misel yapmanızı sağlar. Tahıllarda bulunan karbonhidrat ve vitaminler liflerin güçlü ve kontaminasyona karşı dirençli olmasını sağlar. Bu nedenle tahıla aşılanması gerekir. Bazen sizlerden sorular geliyor. Likit miseli doğrudan samana ya da talaşa aşılayabilir miyiz diye. Bunu deneyebilirsiniz fakat miselyumun güçlenmesi çok zaman alacaktır ve sarım süresinin uzaması nedeniyle de kontaminasyon riski yüksek olacaktır. Tohumluk için karbonhidrat miktarı yüksek olan buğday, çavdar, mısır gibi tahılları kullanabiliriz. Buğdayı 24 saat suda bekleterek suyu emmesini ve yumuşamasını sağlayacağım. Bir gün sonra kontrol ediyoruz. Eğer buğdaylarımız yeterince yumuşamadıysa 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişirmeliyiz. Fazla suyunu süzdükten sonra kuruması için şöyle bir beze yayacağım. Birkaç saat bu şekilde buğdayların kurumasını bekleyeceğim. Kırık ve yabancı tohumları da mümkün mertebe eklememiz lazım. Buğdayı kuruttum ve kavanoza 300 gram kadar koydum. Ve bunun içinde filtreli ve enjeksiyon portlu kavanoz kapağı kullanıyorum. Bu kapağı hafifçe kapatacağım arkadaşlar. Çok sıkmayacağım. Eğer çok sıkarsam sterilizasyon esnasında filtre tıkanabilir. İçeride oluşan basınç nedeniyle kavanozlar patlayabilir. Sterilizasyon esnasında filtrenin üzerinde su birikmemesi için de alüminyum folyo ile üstünü kapatacağım. Sterilizasyon işlemini düdüklü tencerede yapacağım. Her zaman olduğu gibi yarım litre kadar bir su döküyorum içine. Düdüklü tencerede 45 dakika kadar sterilize ettikten sonra da bir gün boyunca kendi kendine soğumasını bekleyeceğim. Üç cc kadar sıkacağım. Bu kavanozu karanlık bir ortamda 23-25 derece arası oda sıcaklığında 3 hafta kadar bekleteceğiz. Şu üst kısımlarda liflerin görünür olmasını birkaç gün bekleyeceğim. Ondan sonra duruma göre çalkalarım. Şurada 2 cc kadar miselyumumuz kaldı.
Bu 2 cc'yi de Petri kabına sıkacağım. Hem miselyum testi yapacağız hem de katı misel üretmiş olacağız. Bu şekilde biraz eğimli koyacağım. Çünkü üst kısma hifleri sıkacağım. Fazla süzülen suyunu da şırıngayla tekrar geri alacağım. Şimdi filtremi çalıştıracağım. Biraz gürültü olabilir. Aşağıda biriken sıvıyı da çektim. Bunu şu şekilde dik ya da eğimli bir şekilde muhafaza etmek gerekiyor bir süre. Çünkü içeride sıvı olduğu sürece hifler beyaz ve görünür olmayacaktır. Bakın şu an bile gözükmüyorlar. Bir iki gün içinde hifler uzayacaktır. Onları da size göstermeye çalışayım. Eğer ki küf olursa zaten 7 gün içinde içeride küf kendini belli edecektir. İnokülasyon yani aşılama işlemi üzerinden 3 gün geçti. 19-12-2024 tarihinde yapmıştım. Bugün ayın 22'si. Bakın hifler görünür olmaya başladılar ve uzadılar. Şimdi Petri kabımıza aldığımız örneğe bakalım. Bakın hifler görünür bir şekilde büyümüşler. Gayet iyi görünüyor. 3-4 hafta içinde bembeyaz olacak, kullanılabilir hale gelecek. Yani bundan da daha sonra kavanoza tahıl aşılaması yapabilirsiniz. Yani bu da bir çeşit ana kültür olacak. İsterseniz bir de mikroskop altında inceleyelim. Hifler gayet sağlıklı, büyüyorlar, uzuyorlar. Herhangi bir kontaminasyon belirtisi yok. Bir hafta sonra herhangi bir küf belirtisi, hiflerde bir renk değişik ve Petri kabının içinde bir akıntı yoksa temiz olduğundan emin olabiliriz. Bugün tam bir hafta oldu. Neredeyse kavanozun yarısına kadar miselyum inmiş. Üst kısımlarda tabii daha yoğun. Bu kavanozu çalkalayarak hiflerin bütün buğdaylara bulaşmasını sağlamamız lazım. Bunu hafifçe çalkalayacağız arkadaşlar. Öyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Bu kadar yeterli. Bir hafta sonra bütün buğdaylardan hiflerin çıktığını ve kavanozumuzun daha hızlı beyazladığını göreceğiz. Bugün tam 10 gün oldu ve gördüğünüz gibi Petri kabımız bembeyaz şu an. Bunu 1-2 hafta daha bekletirsek daha da yoğunlaşacaktır. Ondan sonra buzdolabında 0-4 derece arasında bunu 3 ila 6 aya kadar muhafaza edebiliriz. İstediğimiz zaman da tekrar ana kültür olarak kullanıp tohum aşılaması da yapabiliriz bununla. Bugün 15. gün. Bir hafta önce kavanozu çalkalamıştık. Hifler her yere dağılmış durumda. 3 hafta sonra bu kavanoz bembeyaz olacaktır. Tahıllar birbirine yapışacaktır. Bu kavanoza F1 yani birinci jenerasyon tohumluk misel diyebiliriz. Şimdi bu kavanozdan tahıldan tahıla transfer yapmak suretiyle F2 yani ikinci jenerasyon tohumluk misel yapalım. Tohumluk misel yapımında tasarruf etmenin diğer bir yolu da tahıldan tahıla aktarmak suretiyle F2 yani ikinci jenerasyon tohumluk misel yapmaktır. Bu şekilde yaptığınız zaman maliyetiniz çok ucuzlar. Tahıldan tahıla aktarma işleminde yine bir çeşit sterilizasyon yapmamız gerekiyor. Çünkü kavanoz kapakları açıldığı zaman ortamda bulunan havadaki bakterilerin küf sporlarının girme ihtimali var. Eğer girerse bütün emeğiniz boşa gider. Bu nedenle kavanozların ağız kısımlarını ve kullanacağımız kaşığı izopropil alkolle sterilize edeceğiz. Bazen videolara gelen yorumlarda çok fazla sterilizasyona önem verdiğimi, bu işi zorlaştırdığımı belirtilen yorumlar geliyor. Bu düşünceye sahip olan insanlar hiçbir sterilizasyon kurallarına, hijyen kurallarına uymadan da diledikleri gibi bu işlemleri yapabilirler. Benim için sıkıntı yok. Yaptığım her işlemin başarılı olması için elimden geldiği kadar tüm sterilizasyon ve hijyen kurallarına maksimum düzeyde riayet ediyorum. Eğer siz de riayet ederseniz başarılı olma şansınız
yüksek olur. Bu sefer tohum olarak mısır kullanacağım arkadaşlar. Bunu da aynı buğdayı işler gibi işledim. Daha önce dediğim gibi arpa, buğday, mısır ya da çavdar tahılı kullanabilirsiniz. Kullanacağım kaşığı izopropil alkol ile sterilize ediyorum. Siz bunu bir ateş kaynağı kullanarak pürmüzle de sterilize edebilirsiniz. Bu aktarma işlemini yaparken çok hızlı olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe hava akımı olmayan bir ortamda çalışırsak daha iyi olur. Transfer işlemini yaptık. Şimdi bu kavanozu güzelce karıştıralım ki misal sarılı olan tohumlar tüm mısır tanelerine bir şekilde bulaşsın. Bu kavanozun da beyazlaması yaklaşık 3 haftayı bulacak. Tahıldan tahıla transfer işleminin üzerinden tam 10 gün geçti. Gördüğünüz gibi kavanozun her yerinde misaller var. Özellikle şu kısımda tohum olmamasına rağmen miselyum kavanozun camına tırmanıyor. Bu da miselyumun güçlü ve iyi olduğunu gösterir. 20. günü ya da 3 haftanın dolmasını bekleyelim. 3 hafta sonra kavanozumuzun geldiği durum bu. Sarım tamamen gerçekleşmiş. Bakın bu üst kısımlar komple hiflerle dolmuş. Bu F2 jenerasyon tohumluk misal ile de yine F1 kalitesine yakın sonuçlar alabilirsiniz. Bu F2'nin daha fazla aktarılmasını ben tavsiye etmem. Çünkü her aktarmada miselyum yaşlanacaktır. Verim ve kalite kaybı kaçınılmaz olacaktır. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım. 3 cc ana kültür likit misal ile 300 gram F1 tohumluk misal elde ettik. Buradan da yaklaşık 20 gram aktarmak suretiyle yine 300 gram civarında, hatta 320 gram F2 yani ikinci jenerasyon tohumluk misal elde ettik. Bu demek oluyor ki 10 cc ile yaklaşık 1 kilogram F1, 1 kilogram F1 ile de yaklaşık 10 ila 15 kilogram F2 jenerasyon tohumluk misal elde edebiliriz. Bu likit kültüründe nasıl çoğaltılacağına dair kanalımda zaten videolar var. Onlara da bakabilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Takıldığınız konularda videonun altındaki yorumlar kısmına sorular sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak kanala abone olabilirsiniz ve birkaç kelime güzel yorum yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.